Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik, lezzetine hayran kalacağınız, kek hazırlamadan, fırın kullanmadan kolayca yapabileceğiniz ağlayan pasta tarifim var. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle irmikli muhallebimi hazırlıyorum. Bunun için tenceremin içerisine 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı dolusu irmik, dolu dolu kullandım. 2 yemek kaşığı dolusu kakaomu ekliyorum. Kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Öncelikle bu şekilde kuru malzemelerinizi karıştırdığınızda hazırlamış olduğunuz muhallebinizin kıvamı daha pürüzsüz kıvamda oluyor. İçerisine 1 litre sütümü de ilave edip güzel bir şekilde karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra ocağıma alıyorum. Kaynayıp koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. İrmikli muhallebilerde kaynamaya başladıktan sonra hemen koyulaşmıyor. Bunun için koyulaşıncaya kadar biraz daha kaynatmanız gerekiyor. Koyulaştıktan sonra ocağınızdan alabilirsiniz. Bu şekilde olduktan sonra içerisine 1 paket şekerli vanilyamı ekleyip eriyinceye kadar karıştırıyorum. İrmikli muhallebimi hazırladım. Bu şekilde servis tabağımın üzerine büyük küçülebilen kare kalıp kullandım. Kalıbımı servis tabağıma göre açtım ve alt kısmına yapışmasın diye Hindistan cevizi serpiyorum. Hazırladığım irmikli muhallebimi üzerine boşaltıyorum. Üzerini spatula ile güzelce düzelttikten sonra bir kenara alıyorum ve ılımasını bekliyorum. İrmikli muhallebim ılırken ben de krem şanti kısmını hazırlıyorum. Bunun için karıştırma kabımın içerisine 1 paket krem şanti ve 1 su bardağı soğuk sütümü alıp koyulaşıncaya kadar iyice çırpıyorum. Krem şantim gördüğünüz gibi koyulaştı. Yaklaşık 5-6 dakika boyunca çırpmanız gerekiyor bu şekilde olması için. İrmikli muhallebim iyice soğuduktan sonra hazırlamış olduğum krem şantimi üzerine döküyorum ve her yerine eşit miktarda yayıyorum. Spatula ile üzerini güzelce düzeltip her yerine eşit miktarda yayalım. Bu şekilde bir kalıbınız yoksa herhangi bir borcamda da hazırlayabilirsiniz veya herhangi bir kalıpta kullanabilirsiniz. Tatlımın ikinci aşamasını da tamamladım. Buzdolabıma koyuyorum ve çikolata sosumu hazırlayıncaya kadar buzdolabında bekletiyorum. Çikolata sosu için tenceremin içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar şeker, 1 yemek kaşığı dolusu kakao, 1 yemek kaşığı dolusu nişastamı alıyorum. Kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Kuru malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra içerisine 500 ml sütümü ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra ocağıma alıyorum. Kaynayıp karışıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Çikolata sosumun kıvamı bu şekilde. Kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha kaynatıp ocağınızdan alabilirsiniz. Çikolata sosum kaynadıktan sonra içerisine 1 tatlı kaşığı kadar sürme çikolata, 1 çay kaşığı kadar da margarin veya tereyağımı ekliyorum. İyice karıştırıp erimesini sağlıyorum. Eğer sürme çikolatanız yoksa normal sütlü çikolata veya bitter çikolata da kullanabilirsiniz. İkisi de yoksa kullanmadan da hazırlayabilirsiniz. İyice soğutmuş olduğum çikolata sosumu tatlımın üzerine gezdiriyorum. Bu kısmı krem şanti olduğu için çikolata sosunu iyice soğutmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer üzerine sıcak dökerseniz krem şantiniz erir. Gördüğünüz gibi tatlımı bitirdim arkadaşlar. Yapım aşaması sadece bu kadardı. Buzdolabıma koyuyorum ve buzdolabımda en az 2 saat kadar dinlendiriyorum. 2-3 saatin sonunda tatlımı çıkartıp kalıbımı etrafından alıyorum. Bunun için kenarlarını bir bıçak yardımıyla çiziyorum. Bu şekilde yaptığınızda daha kolay çıkıyor kalıpta. Etrafındaki kalıbı dikkatlice çıkartıyorum. Görüntüsü bu şekilde. Artık dilimleme aşamasına geçiyorum. Toplamda 9 dilim olacak şekilde tatlımı dilimledim. Sizler isterseniz dilimlerinizi küçültüp büyütebilirsiniz.
Üzerini süslemek için Antep fıstığı tozu kullandım. Üzerini süslemek tamamen size kalmış arkadaşlar. Dilediğiniz şekilde üzerini süsleyebilirsiniz. Kesinlikle lezzetine hayran kalacağınız, tadı damağınıza kalacak, yapım aşaması oldukça kolay olan ağlayan pasta tarifimi sizlerle de paylaştım. Kesinlikle saatlerce uğraşmanıza gerek kalmayan bir pasta. Fırın kullanmıyoruz, kek hazırlamıyoruz. Kolay bir şekilde misafirleriniz geldiğinde bu pastayı hazırlayabilirsiniz. Bu kısmına kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız ve istediğiniz herhangi bir tarif varsa bunu da benimle yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni videolarımdan, yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı da unutmayın.